Bir insan bedeni yaratmak kaç para eder? En başta bir konuya açıklık getirelim. Burada yaratmak derken kainatın yaratıcısının bütün ham maddeleri yoktan var ettikten sonra bu ham maddeleri değişik renk, biçim, şekil, büyüklük ve kombinasyonlarda bir araya getirerek etrafımızda gördüğümüz bu sonsuz çeşitlilikteki yaratma kudretinden bahsetmiyoruz. Kastettiğim şey insan bedenindeki elementleri tabiatta dünya dışına çıkmadan hazır mevcut olandan toplayarak bu elementlerden bir insan bedeni inşa etmekten bahsediyorum. Önce insan bedeninde hangi elementler var? Bunları tespit etmemiz gerekiyor. Rakam verebilmemiz için de en başta bir kabul yapmamız lazım. O kabulde vücudumuzun 75 kilogram ağırlığında olduğunu kabul edelim. Yani 75 kilogram ağırlığında bir insan bedeni inşa etmek isteyelim. O zaman cevaplamamız gereken ilk soru 75 kilogram ağırlığındaki bir insan bedeninde hangi elementler bulunur ve bu elementlerden ne kadar bulunur? Kaç gram bulunur? Buna cevap verebilmek için insan bedenini oluşturan maddeleri yağlar, proteinler, karbonhidratlar, kemik dokusu, kıkırdak dokusu, enzimler, su gibi, et dokusu gibi sınıflandırmamız gerekir. Bu sınıflandırmayı yaptıktan sonra her bir sınıfın muhtevasında bulunan elementler ve bunların miktarları tıp ve biyoloji kitaplarından, makalelerden araştırılarak bulunabilecek rakamlardır. Biyolojik olarak herhangi bir yağ çeşidinde karbon, oksijen, hidrojen gibi elementlerden kaç tane bulunduğunu konuyla ilgili tıp ve biyoloji makalelerinden bulabiliriz. Böylece her element için 75 kilogramın yüzde kaçı bu elementten oluşuyor? Önce o rakamları bulalım. Böylece her bir element için 75 kilogramlık bu bedenin yüzde kaçı bu elementten oluşuyor? Önce onu hesaplayalım. Sonra bu yüzde oranına karşılık gelen gram cinsinden ağırlığını hesaplayacağız. Sonra o elementin bugünkü şartlar altında piyasadaki gram değerini bulacağız. Gram değeriyle vücudumuzdaki miktarını çarptığımızda da o elementten ne kadar lazımsa vücudumuz için o miktarın fiyatını hesaplamış olacağız. Bu şekilde oluşturduğumuz tablonun son sütununda alt alta yazdığımız bu değerleri topladığımızda bir insan bedenini inşa etmek için gerekli elementlerin fiyatını bulmuş olacağız. Evet, başlıyoruz. Bu görmüş olduğunuz tabloya soldan sağa elementin ismini birinci sütuna, ikinci sütuna elementin bedendeki yüzde oranını, ağırlık oranını, üçüncü sütuna bu yüzdeliğe karşılık gelen miktarı gram cinsinden, dördüncü sütuna elementin gram fiyatını, beşinci sütuna da gram fiyatıyla vücuttaki miktarını çarparak insan bedenindeki miktarının fiyatını yazacağız euro cinsinden. İnsan bedeninde en çok bulunan element oksijendir. Bedenimizin %65'i oksijendir. 75.000 gramın %65'ini hesaplarsak 48.750 gram yapar. Oksijenin 1 gramı 58 eurosent olduğuna göre toplamda insan bedenindeki oksijen miktarının karşılığı 28.275 euro eder. Böylece vücudumuzdaki en pahalı kalemlerden birinin miktarını ve fiyatını hesaplamış olduk. Vücudumuzdaki tüm organik moleküllerde karbon elementi bulunur. Vücudumuzun %18'ine tekabül eder. 75.000 gramın yani 75 kilogramlık bir insanın bedeni 75.000 gram olarak da ifade edilebilir. 75.000 gramın %18'i 13.500 gram eder. Karbonun bugünkü gram fiyatı 7 centtir. Dolayısıyla 904 euro 50 cent değerinde karbona ihtiyacımız var. Vücudumuzdaki suda ve tüm organik moleküllerde hidrojen bulunur. Toplamda vücudumuzun %10 kadarı hidrojendir. Bu 7500 gram demektir. Hidrojenin gram fiyatı 2 cent olduğuna göre toplamda 112 euro 50 cent eder. Vücudumuzun %3'ü nitrojen, Türkçe ismiyle azottur. Bu 2250 gram eder. Nitrojenin gram fiyatı 12 euro 24 cent. Toplamda 27.540 euroluk nitrojene ihtiyacımız vardır. Vücudumuzun %1,5 kadarı kalsiyumdur. 1125 gram eder. Gramı 2 euro 98 centtir. Toplamda 3352 euro 50 cent eder. %1'imiz fosfordur. Bu 750 gram eder.
Gramı 7 centtir. Toplam 51 euro 75 cent. %0,25'imiz kükürttür. Bu 187,5 gram eder. Gramı 12 centtir. Toplam 22 euro 50 cent eder. Yine %0,25'imiz potasyumdur. 187,5 gram eder. Gramı 2 euro 58 centtir. Toplam 483 euro 75 cent eder. %0,15'imiz natrium yani sodyumdur. Bu 112,5 grama tekabül eder. Gram fiyatı 20 centtir. Toplamda 22 euro 50 cent natrium eder. Aynı şekilde vücudumuzun %0,15'i klordur. Bu yine 112,5 gram eder. Klorun gram fiyatı 1 sentin de altındadır. O yüzden şöyle çok kaba bir tabirle 0,27 euro yani 27 sent eder. Bunlar vücudumuzda bulunan en hayati 10 elementtir. Ve vücudumuzun %99,3'ünü teşkil ederler. Geriye %0,7'lik bir miktar kalır. Peki bu %0,7'lik miktarı hangi elementlerden oluşur? Kaslarda magnezyum vardır. Vücudumuzun %0,04'ü magnezyumdur. Bu 30 gram eder. Gramı 30 cent olduğuna göre 9 euro tutarında magnezyuma ihtiyaç vardır. Listemizi bu şekilde devam ettirecek olursak demir, flor, çinko, silisyum, rubidyum, stronsiyum, brom, kurşun, bakır, alüminyum, krom, mangan, kobalt, eser miktarda selen, molibden, iyot, gümüş elementleri bulunur vücudumuzda. Bunun dışında altın ve hatta uranyum gibi radyoaktif elementlerle beraber toplamda 60-70 element vardır bir insan bedeninde. Tabloda verdiklerimin dışında kalan elementlerin miktarlarını, ağırlıklarını ölçmek, teorik olarak miktarlarını hesaplamak çok zor, karmaşık hatta mümkün olmayan bir şeydir. O yüzden o elementleri burada yapacağım bu basit hesabın dışında tutuyorum. Alt alta yazdığımızda bu fiyatları topladığımızda bir insanın bedenini teşkil eden bu elementlerin toplam fiyatı 60.000 euro. Amerikan doları olarak hesaplarsak 70.000 dolar civarında. Türk parasına çevirecek olursak da çok yuvarlak bir hesapla 3 milyon Türk lirası ederinde bir bedenimiz var. Bu bedeni inşa etmekten bahsettik. Kainatın yaratıcısı insan bedeninin yaratılışını bir dişi ile bir erkeğin ikili mücadelesine bağlamış. Bu çok başka bir konu. Bu 70 elementi satın alıp laboratuvarda 75 kilogram ağırlığında bir beden inşa etmeyi başardığımızı varsayalım. Şimdi bu ölü maddeye can denilen şey nasıl verilir? Can bizim yaratabileceğimiz bir şey olsaydı muhal farz ve bunu bedenimize vermek isteseydik, canı bedenin neresine vermemiz gerekirdi? Beynine mi? Kalbine mi? Bütün vücuda yaymamız mı gerekirdi? Bu beden yaşayan bir organizmaya nasıl dönüştürülür? Can bu bedenin neresindedir? Can nedir? Hayatın kıvılcımı nasıl çakılır? Bunlar insanoğlunun boyunu fazlasıyla aşan meseleler olsa gerek. Bir adım daha ileri gider, biraz daha derin tefekkür edersek insan, beden, nefs ve ruh denilen üçlü mürekkep yani bileşik bir varlıktır. Beden hakkında tıp ve biyoloji bilimleri sayesinde biraz bir şeyler biliyoruz. Nefs konusunda din kitaplarımızın bildirdiği kadarıyla çok az bir şey biliyoruz. Ruh hakkında Kur'an'da ifade edildiği şekliyle o Rabbinin bir emridir bilgisinden başka bir bilgimiz yok. Can dediğimiz şey bedenin bir illeti midir? Nefsin bir illeti midir? Yoksa ruhun bir illeti midir? Yoksa bunlardan farklı dördüncü bir bileşen midir? Bunu bilmiyorum. İllet onun sıfatı, özelliği anlamında. İnsan sevebilen, nefret edebilen, korkabilen, cesaret edebilen, karar verebilen, tercihler yapabilen, zevk ve haz alan, inanan veya inkar edebilen, hepsinden de önemlisi soru sorup tefekkür edebilen, aşık olabilen bir varlıktır. İnsan bu bedenden çok daha fazlasıdır ve paha biçilemez bir varlıktır.